Görüyor musun? Yüzük ustasının yüzündeki ifadeye dikkat et. Seyirci daha ne olduğunu bilmiyor. Şimdiye kadar gördüğümüz her şey, bu sahneye kadar olan her şey ilk filmle aynı. Beklediğimiz şeyler. Karakterin kendisi için hayatında sık sık olan şeyler. Eski Green Hornet'lere aynı tonda bir kahramanlık öyküsü. Ama bu sahneden itibaren işler değişiyor. Bunun aynı türde bir film olmadığını sonunda anlıyoruz. Ve soracak tek bir soru kalıyor. Kimsin sen? Ah, çok yakın. İşin üzücü kısmı ne biliyor musun? Aslında konuşulacak. Yarın projeksiyon odana girdiğin an seni öldürecek. Sessizce. Ama sen eve gitmemeyi tercih ettin. Geceni burada başkasının hayallerini izleyerek geçirmeyi. Ama söylemem gerek. Yıllarını takdir ettim. Bizlerin intikamı hep bu böyle oldu. Mesela ilk sahnede yüzük ustasını alt ettiği mikrodalga adamın hiçbir zaman tutmamış eski bir korku filminden alındığını biliyor muydun? Bence çok ilginç. Furkan, artık buradan çıkış yolu olmadığını anlamış oldum. Uçur ve beni dinle. Hatta bu orijinal kostüm filmin kalanına göre çok düşük kalitede görünmesinin sebebi de o. Ama bence çok çok daha iyi. You start with your journey, my friend. You will be free, but that only takes one. You must see your heroes. Çok iyi makrolar. Understand that? That's the greatest part of life. When you go to God, you shall find it. Be now let now. Kendi filminde mikrodalga adam durdurulamaz bir gücü sembolize ediyor. Ölüm ve filmin başında yüzük ustası kolayca artık modası geçmiş bu ölümü alıp kafesliyor. Peki bunun sonucu ne oluyor? Amacı ölüm olan Ender geri dönüyor. İslam tarihiyle ilgili ne kadar bilgisiz Furkan bilmiyorum ama Rizler'in ölümü ya da en azından Rizler'in akşamını en az bir kere duymuşsundur. İsmen de. Şimdi seni öldürdüğümde aşağı düşersen hiç hoş olmaz. Sonra temizlikle uğraşmam gerekir. Belki de başka bir yol denemelisin. I mean, I must have forgotten. See, I've been telling you. This ringmaster has been consuming your whole life. When was the last time you had a whole night? It seems like that. I'm sorry. Beyond human things that existed before you. Bir dinin nihai amacı ölümdür. Dünyadaki ibadetlerini tamamlayıp Tanrı ile bir kavuşma. Ama işte günümüzde her toplumun, hatta çok uzun zamandır her toplumun en büyük problemi de bu. Toplumlar filmdeki yüzük ustası gibi ölümü öldürmeye çalışır. İnsan ömrü sürekli uzar. Hastalıklar yok edilir, tehlikeli hayvanlar kafese kapatılır. Eminim bir gün kanseri de yok edecekler ya, kaplı mekanizmalarıyla inşa edecekler ve insan ömrü sonsuza dek sürecek. Ben buna izin veremem. Linkler haklılar. Ölüm hayatın bir gerekliliği ve ben bunu korumaya çalışıyorum. Karın deşenceki duymuşsundur. Tıpkı onun gibi Tanrı'ya ya da doğaya karşı olan bir küfürden, bir müstehcen davranıştan insanlığı ayırmaya çalışıyorum. Yarın ilk seans esnasında bu salondaki herkesi öldüreceğim. Ve sen ne yazık ki sevgili dostum, bu filmin bir parçası asla olamayacaksın. Beni belki bir gün yakalayacaklar, belki de asla başaramayacaklar. Ama bu senin filmin değil. Sen sadece çekim hazırlığının bir parçasısın. Sete hazırlamak için kırılması gereken bir duvar, kaldırılması gereken bir engelsin. Yarın burada ölecek onlarca insanın küçük bir kısma sahip olacağı bu filmde sadece bir cümleden ibaretsin.
İçeri gece girip zavallı çalışanı öldürmüş. Ölüm tuzağını önceden böyle hazırlayabilmiş demek. Ama sen hiç endişelenme Furkan. Her ölüm bizi doğru yola daha çok yaklaştırır. Kıyamet günü gelip de ölüler dirildiğinde emin ol Tanrı bu ölümsüzlük kovalayan insanlara dönüp şöyle diyecek. İşte bu Furkan ve İsa ve cinayete kurban giden diğer hepsine bakın. Onlar benim kurduğum dengeye saygı duyanlardır. Benim yanımda sadece hakkıyla ölenlere yer vardır. Ve korktukları ölümü onlara verecek. Ben ve Jack gibileri yanına almayacak Tanrı elbet. Öldürmek sadece onun hakkıdır. Onun yerine bize iyi iş çıkardığımız için Azrail göz kırpacak. En kötü yenisine toprak olursun.